Merhabalar, yanımda çok değerli bir konuğum var. Aslı Ay. Aslı Ay, US Policy Matrix'in kurucu ortağı. Hoş geldin Aslı. Hoş bulduk Melike. Aslı çok önemli. Türkiye'mizi yakından ilgilendiren bir konu için buradasın. Bu ticari anlaşması. Türkiye'nin ABD, Avrupa Birliği bunu da ilgilendiren değil mi? Şimdi Türkiye'nin özellikle senin de konumunu göz önüne alırsak sen burada ABD'de, New York'ta ve Washington DC'de de hedge fonlara birçok üst düzey yetkiliye danışmanlık hizmeti veren bir firmanın sahiplerindensin. Ve o yüzden de bu konu senin kişisel bir projen. Bunu eline aldın ve önemli mesajlar vermek istiyorsun. Şimdi Türkiye'nin ticari anlaşması derken biz ne noktadayız, ne yapmaktayız? Bunu hemen bize anlatabilir misin Aslı? Tabii. Şu anda Amerika stratejik olarak 2 tane önemli ticaret anlaşmasını paralel olarak pazarlığını yapıyor. Bu anlaşmalardan bir tanesi Transatlantic Trade and Investment Partnership denen ya da TTIP denen Amerika ile Avrupa Birliği arasında yapılan derin bir entegrasyon ticaret anlaşması. Diğer anlaşma ise Amerika'nın Pasifik Okyanusu kenarındaki 12 ülke ile beraber pazarlığını yaptığı Trans-Pacific Partnership Anlaşması ya da TPP diyelim buna. Evet. Bu iki anlaşmanın stratejik önemi Amerika açısından farklı. TPP'nin amacı özellikle Çin'in hegemonyasından ve de askeri şekilde güçlenip onlara güvenlik riski olabileceğinden ya da çıkarabileceğinden endişelenen ülkeleri Amerika'ya ticari, ekonomik ve biraz da tabii sembolik olarak bağlamak. Bu stratejik amaç aslında Çin'i dışarıda bırakmak. Biraz basitleştirmem gerekirse. Bunun Avrupa Birliği ile yapılan ticari anlaşmanın stratejik önemi ve stratejik anlamı çok farklı. Amerika kendisine en çok benzeyen diğer gelişmiş ülkelerle bir araya gelerek yeni bir ticaret anayasası yazmaya çalışıyor dünyada. Yani bu anlaşma şu ana kadar hiçbir ticaret anlaşmasının içermediği bir takım konulara dokunacak. Bu intellectual property rights denen konular, tarımsal sübvansiyonların azaltılması konuları, kamu ya da devlet sektöründen çıkan kontratların yabancı yatırımcılara ya da yabancı ilgilenen kuruluşlara açılması konuları, ecza sektörü gibi konular. Yani hiçbir zaman şimdiye kadar yapılmamış, ticaret anlaşmalarına koyulmamış ve de tarif dışındaki bütün diğer konuları kapsayan yeni bir ticaret anayasası. Eğer Amerika bunu Avrupa ile bir araya getirip bu anlaşmayı anlaşıp daha sonra bütün dünyaya bunu bir standart format olarak pazarlamak istiyor. Dolayısıyla bu iki ticaret anlaşmasının stratejik önemi ve anlamı farklı. Şimdi bunun ne önemi var Türkiye için? Evet. Türkiye için ne önemi var? Etkileşimine ve tabii. Türkiye eğer burada bir rol oynamazsa veya treni kaçırırsa kaybedeceği nedir? Kaybediyor tabii ki. Şimdi eğer Amerika ile Avrupa Birliği arasındaki anlaşma imzalanırsa ki büyük bir ihtimalle imzalanacak, onu daha sonra konuşabiliriz. Türkiye, ne zaman bekleniyor? Çok pardon. Obama hükümeti bu anlaşmaları 2014 yılının sonuna kadar yapmayı planlıyor. Çok yakın bir tarih. Çok yakın bir tarih. Yani Kasım 2014 seçimine kadar. Biliyorsunuz Amerika'da evet. Kasım 2014'te bir orta dönem seçimleri olacak. Bu biraz zor bir hedef. Fakat yine de bu hedefi koymalarının da bir önemi var. Yani bu onların önceliklerinde birinci ve ikinci sırada. Şimdi tekrar konuya gelecek olursak. Amerika ile Avrupa arasındaki bu TTIP anlaşması imzalandığında Amerika ile ve Avrupa ile derin ticaret ilişkileri olan bütün ülkeler negatif olarak eklenecekler. Kanada ve Meksiko Kuzey Atlantik Ticaret Anlaşması içinde olduğu için en büyük ticari NAFTA partnerleri olduğu için. Avrupa'da ise Norveç, İsviçre, Türkiye gibi ülkeler. Aynı zamanda iki büyük ticaret alanıyla yakın ilişkileri olan Avustralya gibi ülkeler mesela. Neden? Buna trade diversion problemi var. Yani Türkiye bir anda kendi piyasasını Amerikan şirketlerine ve ürünlerine açacak ve de Avrupa piyasasında da Amerikan şirketleriyle rekabet etmek zorunda kalacak. Dolayısıyla bunun önemli bir etkisi olacak bu ülkelere. Türkiye de buna dahil. Şimdi Türkiye Avrupa ile bir gümrük birliği ilişkisi içerisinde biliyorsunuz 1990'lı yıllardan beri. Bu anlaşmanın şartlarından bir tanesi de Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Avrupa Birliği'nin konuştuğu ya da pazarlık ettiği partiler ya da üçüncü ülkeler dışında başka hiç kimseyle bir serbest ticaret anlaşması olmaması. Bu şu demek.
Türkiye paralel olarak Amerika ile bir anlaşma yapabilirdi, buna geleceğim, ya da bu anlaşmanın dışında kalmak zorunda. Şimdi Türkiye bu başvuruyu formal olarak yaptı ve de Amerika'ya ve Avrupa'ya bu masada beraber paralel pazarlıklarda olmak istediğini söyledi. İki taraftan da hayır cevabı aldı. Resmi olarak yapıldı Ve hayır dendi. Negatif. Neden? Çünkü burada konuşulan konular oldukça komplike regülatör konular, yani kurallar, anlaşmalar, düzenleyici konularla ilgili olarak ve o sırada bu değişik politik ya da stratejik konulardan dolayı hayır cevabı aldı. Şimdi bundan sonra Türkiye'nin bu kendisi üzerinde olacak negatif etkiyi azaltabilecek ne yapabilir? Evet, bence en önemli herhalde Türkiye'nin, Türk hükümetinin, Türk üst düzey yetkililerinin öğrenmesi gereken bizim bu mesajdan ve iş aksiyon dünyasının ne olmalı ve iş dünyası, özel Kesinlikle. sektör Evet. ve hükümetimizin. Evet. Yaklaşık 8 ay önce yeni bir opsiyon ortaya çıktı. Bu Türkiye'nin yapabilecekleri ve bence şu andaki tek opsiyonu bana sorarsanız. O da şu. Bu örnek Japonya ve TPP pazarlıklarından geldi. Çok kısaca anlatmak istiyorum ne oldu ve Türkiye bunu nasıl kendine uyarlayabilir, uygulayabilir. Onu diyecektim. Bir model olarak alabilir. Okay. Evet. Bir şablon model olarak alabilir. Çok iyi. TPP yani Trans-Pacific Partnership anlaşmaları, pazarlıkları aslında Japonya içinde olmayan bir grupla başlamıştı. Japonya o grubun Çok içinde enteresan. değildi. Ve o anlaşmalar ilerlemekteydi. Fakat Japonya ve Çin'in arasında bir takım güvenlik konsörleri olduğu zaman, endişeleri olduğu zaman Japonya Amerika'ya döndü ve dedi ki ben de TPP anlaşmasına dahil edilmek istiyorum. Ve şimdiye kadar ve o zamana kadar pek çok konu zaten anlaşıldığı için ve de iki tarafta bütün bu üniteleri tekrar başına dönüp tekrar pazarlık etmek istemediği için yeni bir yasal clause çıkarttılar. Buna da docking dediler. Bunun tam Türkçe terimini bilmiyorum. O yüzden docking kelimesini kullanacağım. Açıklayabiliriz çok kısa olarak. O da şu, yani Japonya bu anlaşmaya prosesin ortasından eklendi. Ve dendi ki tamam Japonya çok güzel sen buna katılıyorsun. Ancak şu ana kadar anlaştığımız bütün konulara anlaşmak zorundasın. Şartlı ekleme. Şartlı dahili. ekleme, şartlı ekleme güzel bir terim. Bunlara anlaşmak zorundasın ve bundan sonraki pazarlıklarda belirli bir parti olacaksın ve en sonda bu anlaşmada parlamentolar ve kongre tarafından onaylandığı zaman da bu anlaşmaya dok edilmiş, yani şartlı eklenmiş sayılacaksın dendi. Bu şimdiye kadar hiçbir ticaret anlaşmasında olmayan bir clause. olay, evet. Şimdi bunun Türkiye açısından önemi nedir? Türkiye, eğer şöyle diyelim, Türkiye TTIP anlaşması sırasında böyle bir docking şeyi varsa, yasal clause eklenirse o anlaşmaya, tüm Norveç, Kanada, Meksika, İsviçre gibi ülkelerle beraber Amerika ve Avrupa'ya bir başvuru yapma hakkına sahip olacak. Bu çok önemli. Yani ne demek? Nasıl yapabiliriz? Daha basit anlatalım. Amerika ve Avrupa bütün pazarlığı yapacaklar ve bir anlaşmaya bir chapter ekleyecekler, bir ünite ekleyecekler. Evet. Diyecekler ki bu anlaşmadaki bütün şartlara uyma şeyini gösteren, isteğini gösteren ülkeler bu şartlar altında bu TTIP'ye eklenme hakkına sahiptirler. Bir paragraf gerekiyor. Peki bunun için Türkiye'nin nasıl bir girişimde bulunması lazım? Öncelikle Amerikan Kongresi, Amerikan yönetimi ve Avrupa ile beraber en üst düzeyde bu konuşmalara başlanması gerekiyor. Burada yapması gereken bir şey de bir konsorsiyum ortaya koymak, partnership. Evet, yani evet. buradan bizim Türkiye gibi eklenecek bütün diğer ülkeleri de aynı konsorsiyuma sokmak gerekiyor. Çünkü ne kadar yanınızda dostlarınızla, partnerlerinizle Amerika ve Avrupa ile konuşursanız o kadar sizi dikkatli ve yakından dinlerler. Lobicilik gerekiyor mu? Tabii ki, muhakkak. Peki siz bunu TÜSİAD gibi bakanların kurulunda peki temsil ettiniz mi, prezente ettiniz mi, planlıyor musunuz? Ben böyle bir şey yapmayı planlıyorum. Çok da isterim. Bazı bakanlarımıza özel konuşmalarda bu opsiyonu ilettim. Evet, bu çok önemli. TÜSİAD'ın Washington DC'de pek çok önemli insanlarla kontağı oldu. Fakat docking konusu olarak spesifik olarak konuştuklarını zannetmiyorum. Bu çok yeni bir konu ve bunun da çok insan tarafından da bilinmediğini düşünüyorum. Bunun için tabii ki lobicilik faaliyeti gerekiyor. Öncelikle konuyu anlamak gerekiyor. Yasal ve teknik detaylarını, bu clause'un
Türkiye'nin Gümrük Birliği Anlaşması ile hiçbir şekilde bir çelişki içinde olmaması gerekiyor. Ve daha sonra diğer bir takım devlet düzeyindeki anlaşmalarla diğer ülkelerle bir takım paralel konuşmalar yapılması gerekiyor ki hepimiz aynı gemideyiz bu ülkelerle. Hepimiz bu Kesinlikle. anlaşmadan zarar göreceğiz ve dolayısıyla hepimiz aynı teknedeyiz, aynı gemideyiz ve dolayısıyla buna beraber lobicilik yapmalıyız diye düşünüyorum ben. Çünkü ne kadar büyük bir ekonomik blok olarak konuşursanız Avrupa ve Amerika'yı o kadar etkili Daha olursunuz. etkili. Ben de onu diyecektim. Evet. Hani Amerikalıları da dediği gibi yani minority değil majority olarak karşılarına çıkmamız lazım. Çoğunluk olarak. Peki elimde 3 sayfalık harika bir makaleniz var Aslı Ay. Burada diyorsunuz ki Türkiye'nin argümanı nedir? Evet. Karşı. Çünkü bununla isterseniz kapatalım. Evet. Çünkü ayrıca herhangi bir mesaj varsa çünkü bu ilk defa tanıtılan, sunulan bir mesaj çok önemli bir şekilde incelenmesi, analiz edilmesi ve zamanın da doğru belirlenmesi lazım. Evet. Doğru yerde, doğru zamanda. Doğru. Zaman konusunu söylemek istiyorum Evet. argümanlarımızdan önce. Bu TTIP anlaşması yaklaşık önümüzde 11 aylık bir zaman içinde Doğru 11 ay. tamamlanabilir. Yani tamamlanmayabilir ama diyelim ki 11 ay ila 18 aylık bir zamandan bahsediyoruz. Evet. Bu ve sürekli olarak hükümetlerin önceliklerinin jeostratejik problemler, savaşlar, güvenlik konularından dolayı dikkatlerinin dağıldığını göz önünde bulursanız efektif olarak büyük ihtimalle 4 ila 5 ayımız var bu lobicilik faaliyetini yapmak için. Ve bunun için ve bu tren kalkıyor Çok istasyonda. hızlı davranmamız lazım. Çok hızlı davranmamız lazım. Ne istediğimizi çok stratejik olarak belirlememiz lazım. Anlatmamız ve spesifik konularla lobicilik yapmamız lazım. Yani beraber gidip Amerikan hükümetine biz ticaret ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz demek yeterli değil. Çok daha spesifik ve çok daha belirgin isteklerle gitmemiz lazım. Bu prosesi de kolaylaştırır. Birincisi bu. Şimdi Türkiye'nin bu yaklaşımdaki argümanları nedir? Bence Türkiye'nin son derece güçlü argümanları var. O da şu. Şimdi Amerika ve Avrupa dünyanın yeni ticaret anayasasını yazmaya çalışıyorlar dedik. Evet. Şimdi böyle bir açılımda ne kadar çok önemli ekonomileri bu anlaşmaya dahil edebilirseniz o kadar anayasanız güçlü başlar, güzel doğar, güçlü doğar, güne bir bebek olur. O yüzden Türkiye gibi dünyanın şu anda 17. büyük ekonomisi olan %50'si ticarete açık, dünya ekonomisine tamamıyla entegre olmuş, genç, büyüyen ve de Avrupa'nın kenarında son derece genç ve önemli bir nüfusu olan bir ülkenin buna dahil olması Amerika ve Avrupa'nın ekonomik çıkarlarına son derece uygun. Dolayısıyla bunun hiçbir zaman unutulmaması gerekiyor. Yani Türkiye bir cüce gibi davranmamalı. Türkiye dev bir ekonomi ve son derece hızlı büyüyen bir ekonomi. Jeopolitik açıdan da inanılmaz bir konumda. Tabii. İkinci konu bu. Ekonomik olarak Amerika ve Avrupa'nın çıkarlarına uygun bu. Dolayısıyla aynı gemideyiz Amerikalılarla. Aynen. Bunu hatırlatmamız lazım. Anlatmaya ve ikna etmeye gerek yok. Kesinlikle. Hatırlatmamız gerekiyor. İkinci konu da şu. Biraz daha bu jeostratejik bir konu. Şu anda dünyada bir fault line açıldı. Yani bir tektonik yüzeyler oynuyor. O da şu. Eğer bilmiyorum takip ediyor musunuz ama mesela Ukrayna konusunda Avrupa Birliği ve Rusya arasında yapılan bu yarışma ve kendine doğru çekme isteği çok enteresan bir çizgi belirledi. O da şu. Bir tarafta demokratik serbest piyasa ekonomisine dayalı özel sektör tarafından özel sektörün büyümesine odaklı gelişen serbest özgür ülkeler. Avrupa, Amerika buna dahil, bazı Latin Amerika ülkeleri de buna dahil. Diğer ise otokratik, işte Rusya gibi, Orta Doğu'daki ülkeler gibi otokratik, kapalı ekonomili gelişmeleri ve insani kültürel pek çok değerler konusunda son derece geri kalmış ikinci bir yönetim sistemi. Yani ve bir Türkiye burada yine komiktir, komik değil, ironiktir. Tıpkı Soğuk Savaş'ta olduğu gibi yine o hatın üzerinde. O platforma eklenmeli aslında. O platforma yani bizim... Ukrayna ile ilgili Bloomberg International'ın enteresan bir makalesi olmuş. Zannedersem Soros'un da takip ettiği ve desteklediği. Tabii son derece önemli bir konu bu. Ukrayna çok ilginç bir aslında örnek. Tabii ki. Yani Rusya bütün eski Türkiye Cumhuriyetleri kendine katılmak, kendi ticaret bölgesine katılmak üzere zorluyor. Ermenistan'ı kendine çekti. Gürcistan yani bütün Avrupa ile bir araya gelmek istemesine rağmen Gürcistan'ı kendine geçmeye karşı zorluyor. Hatta biliyorsunuz küçük bir savaş oldu yani 2-3 sene önce bu konuda. Bunlar çok ciddi konular. Ukrayna'yı kendisine çekmek üzere zorluyor. Türkiye'nin muhakkak doğru tarafta olması lazım bu tarihi dönemeçte. Doğru tarafta tabii ki Amerika ve Avrupa gibi serbest, özgür hükümetlerin ve ülkelerin ve insanların yaşadığı blok. Dolayısıyla bu jeostratejik olarak çok önemli.
Son konu da şu. Ve bunu üçüncü olarak söylüyorum ama çok önemli bir detay olduğunu düşünüyorum. Bunu Amerikalı ve Avrupalı dostlarımıza hatırlatmamız lazım. Türkiye 1990'lı yıllarda Gümrük Birliği Anlaşması'yla Avrupa'ya entegre olduğu zaman Türk ekonomisi ciddi bir transformasyon geçirdi. Yeniden yapılanma geçirdi. Yeni kurallar, düzenlemeler yaptık. Daha son derece rekabetçi bir ortama girdik ve Türk ekonomisi muhteşem bir başarı gösterdi buna adaptasyonda bence. Yani holdingler yeniden organize ettiler. Herkes kendi rekabetçi olabildiği konulara daldı. Türkiye'nin her tarafından, Gaziantep'ten, Kayseri'den, Diyarbakır'dan hiç bilmediğimiz, duymadığımız şirketler bir araya geldiler, başarılı oldular ve Türkiye inanılmaz derecede başarılı bir şekilde bir ihracat stratejisi yaptı ve Avrupalı ülkelerle, Avrupalı şirketlerle de çok iyi bir şekilde rekabet edebildi. Dolayısıyla biz böyle bir bu yani değişik bir düzenleme ve büyük bir ticaret anlaşması tecrübesini yaşadık ve de çok başarılı bir sonuç aldık. Bu ne demek? Biz Amerikalı ve Avrupa dostlarımıza diyebiliriz ki bakın Türkiye bunu hem yapmak istediğimiz kadar hem yapmak istiyoruz ama bunun dışında yapabilecek kapasitemiz de var. Momentum yakalandı. Biz bunu yaptık. Biz bütün bu düzenlemeleri yapabiliriz Türkiye ile. Hem istiyoruz hem becerebiliriz. Çünkü biz bu tecrübeyi yaptık. Hem iş dünyamız bunu biliyor hem hükümetimiz bunu biliyor ve bunu bu anlaşmayla TTIP ile sizin yanınızda olmamız en doğal, ekonomik olarak önemli ve jeostratejik olarak önemli bir adımdır mesajı vermemiz lazım. Peki son 10 saniye süremizin sonuna geldik. Şimdi çok güzel mesajlar verildi. Hakikaten bu bir kişisel projeniz ama aslında Türkiye'nin hassasiyetle üzerinde durması gereken ve zamanını çok verimli ve aslında etkili bir şekilde kullanması gereken Kesinlikle. bir proje. Kaçırılmaması gereken bir durum. Proje bile demek istemiyorum aslında. Bu ortak bir anlaşma ve bundan nasiplenmesi gerek. Muhakkak. Herhangi bir başka bir mesajınız varsa onları da ekleyelim ve bu mesajı böylece verdiğimiz için ben de bir parçası olduğum için gurur duyduğumu, mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Çok teşekkür ederim Melike. Çok naziksin. Benim tek ekleyebileceğim bir konu var. O da şu. Yakın dönemde önümüzdeki 6 ila 8 ayda Amerikan Merkez Bankası'nın politikaları değişecek. Ve Türkiye gibi cari açık problemi olan ülkeler büyük bir risk altındalar şu anda. Ve Türkiye'nin büyüme oranları büyük ihtimalle düşecek. Zaten yavaşlamıştı Türkiye ekonomisi ama düşecek. Dolayısıyla Türkiye'nin yabancı yatırımı çekebilmek için bu ticaret anlaşması gibi, TTIP'e eklenme gibi büyük ekonomik fikirlere ihtiyacı var. Tıpkı 1990'lı yılların sonundaki Gümrük Birliği Anlaşması'nın Türkiye'nin en önemli ekonomik transformasyonlarından olduğu gibi ve daha sonra Erdoğan hükümetiyle gelen yeni politikalar bence ikinci büyük adımdı. Bu da üçüncü büyük adım olacak. Çok dikkatli olmamız lazım, çok kararlı olmamız lazım ve son derece zekice ve dostça yaklaşmamız lazım Amerikalı ve Avrupalı dostlarımıza ve bunun onlar için önemini çok etkili bir şekilde anlatmamız lazım ve bunu da önümüzdeki 11 ay içinde yapmamız lazım. Kesinlikle. Bu konuda bu analizi yaptığınız için teşekkür ediyorum ve Ben Türkiye'ye bu mesajları hep birlikte Bloomberg HT'den verdiğimiz için de ayrıyeten teşekkür ediyorum diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum.